Sen oyun kurarsın, biz bozarız Kızıl Sultan. Siz kimsiniz? Biz senin sonunu getirecek olanız. Eli silahlı sahte bir papaz mı bizim oyunumuzu bozacak? Biz düşmanın görünen yüzüyüz. Yalancı, hilekar bir papaz. Ama senin asıl düşmanın İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya. Düşmanını ne kadar büyük görürsen ittifakını da o kadar büyütürsün papaz efendi. Onlar o kadar büyük ki seni küçücük bir devletçikle harbe sokacaklar. Asırlar boyu Osmanlı'nın hüküm sürdüğü bir devletle. Bize karşı bu kadar büyük ittifak kuranlar neden küçük bir devleti karşımıza çıkarırlar? Şimdilik küçücük bir devlet. Ama hırsları olan bir devlet. Doğu Roma İmparatorluğu'nu tekrar diriltecek. Büyük Yunan'ı kuracak bir devlet. Ayasofya'da ezan yerine bu ses duyulacak. Yunanlıların duyacağı harp meydanındaki Allah Allah sesleridir. İşittin mi papaz efendi? Sana Hiram'ın yorgun bir mermi olduğunu söylemiştim. Evladım, öldürürsen intikamını alırsın. Yaşatırsan bu devlet ne alır? Karar senin. Elinize fırsat geçmişken beni öldürecektiniz. Hünkârım. Hiram'ı vuramadım. Devletimizin alacakları bitmemiştir diye vurmadım. Devletini tanımışsın evladım. Devlet kimseye borçlu kalmaz. Kimseden alacaklı da olmaz. Vakti geldiğinde bir kurşunla borcunu öder, bir kurşunla alacağını alır. Bize harp ilan edecekler. Kim? Öğrenebildik mi hünkâr? Bu harbin azmettiricisi İngiliz'dir. Elinde silah tutan Vatikan'dır. Tetikse Yunan'dır. İşte Yunan'ın istediği harita. Balkanlar, Batı Anadolu, payitaht. Büyük Yunan Krallığı. Lakin bilmezler ki bizden istedikleri topraklar onların mezarını anca dolduracak. Hünkârım,
Yunanlıların ne harp kabiliyeti vardır, ne de karşımıza çıkacak güçleri. Yalnız değiller paşa. Yunan kralı George, Danimarka kralının oğludur. Danimarka krallığı İngiliz hanedanlığıyla akrabadır. Bütün Avrupa'yı aynı aile idare eder. Sonra dünyaya hürriyet satmak isterler. Hürriyet satar, yaşam haklarını alırlar. Garbın hilesi budur. Mesele cihan harbi çıkarmaktır. Tetikleyicisi Yunan olacaktır. Hedefleri Osmanlı'yı parça parça etmektir. Meydana çıktığımızda Yunan'ı boğacağımızı bilirler. Hünkârım, niçin Yunanları sürerler meydana? Evvela Yunan'ı sürecekler. Gücümüzü sınayacaklar. Sonra Rus ve İngiliz. Ardından Bulgar ve Sırplar. Lakin biz buna mani olacağız. Evladım, Hiram'ın Vatikan'la haberleştiği eve git. Yeni emirler gelmiştir, tetkik et. Emredersiniz hünkârım. Biz de gidip Hiram'a soralım bakalım. Neden bizi öldürmek ister? Yürü, hünkârımız seninle konuşacak. Beni neden öldürmek istedin? Bu sefer kurtulamazsın. Beni neden öldürmek istersin? Beni öldürdüğünde benim yerime geçecek nice yiğitler var. Hiram Efendi. Beni öldüremeyeceğini anlamışsındır. Hala ölmedim. Demek ki bir şansım daha olabilir. Beni neden öldürmek istersin? Beni öldürmek isteyen bir sürü insan var. Hepsinin bir gayesi var. Bir arzusu var. Birisi beni öldürüp tahta geçmek ister. Birisi beni öldürüp tahta geçip devleti başkası adına idare etmek ister. Birisi payitahtı ister. Birisi Filistin'i ister. Birisi hilafeti kaldırmak ister. Birisi Osmanlı milletini dininden koparmak ister. Hepsinin gayesi, hedefi başka. Peki senin? Sana ne vaat ettiler? Ben katilim. İşim bu. Seni öldürmek için siyasi bir sebebe ihtiyacım yok. Para için öldürüyorsun yani. Evet. Para için. Ama sen beni satın alamazsın. Biraz daha fazla para için. Çalıştığım insanları satmam çünkü ben. Senin paran beni satın alamaz. O zaman biz de seni hatıralarınla satın alırız. Hiram Efendi. Hiram küçük bir çocuktur. Yaratıcısına inanır. İsa'ya inanır. Dünyanın güzelliklerle dolu bir yer olduğunu düşler. Hiram bir manastırda kendini Hristiyanlığa adamışken bir papaz ona yaklaşır. Her gün dayak yer. Hiram tacize uğrar. Sonra bir papaz daha çıkar ortaya. Hiram ilk cinayetini işler. Diğeri kaçar. O artık bir katildir. O günden sonra her kimi öldürdüyse aslında o papazı öldürür.
Bu yüzden soğukkanlıdır. Bu yüzden öldürürken düşünmez. Hira, Bu adamı bana ver. Bu adamı bana ver. sana bu adamı verecek kudretim var. Yerini de bilirim. Lakin İrem Efendi, bu adamı sana verirsem sen bana ne vereceksin? Yalvarırım. Yalvarırım. Bu adamı öldürmeyi her şeyden çok istiyorum. Kendi canımdan bile çok istiyorum. Yalvarırım hünkârım. Yalvarırım. Senin canının bizim için hiçbir kıymeti yok. Senden isteyeceğimiz şey için bekle. Hünkârım yalvarırım. Vatikan'dan. Şifreli mi? Yok. Sen anla diye açık açık yazmışlar. Yürü hadi yürü. Hünkârımız çözer. Abla. Üzme kendini bu kadar. Hayırlısı buymuş da geç. Hem belki hünkârımız Vasfi Efendi'yi de paşa yapar. Sen ne saf bir kızsın be Fehime. Mesele paşalık mı sanıyorsun? Kemalettin'i ben paşa diye mi sevdim? Onunla ilk karşılaşmamızda ne paşalığını gördük gözüm ne rütbesini. Tertemiz bir hayaldi yalnızca. Ama şimdi halamın tertipleri yüzünden ellerimle kazıyorum aşkımın mezarını. Kemalettin bana yar olmadı. Naime olacak öyle mi? Ben ne yapacağım? Ne yapabilirsin ki abla? Her şeyi hünkâra anlatacağım. Zülfet Kalfa. Buyurun Hatice Sultan. Hünkâra huzura çıkmayı arzu ettiğimi söyleyin lütfen. Mühim bir mesele hakkında konuşmam lazım. Bana saf diyene bak. Sen ne yapıyorsun peki? Hepimizi ateşe atarak mı alacaksın Kemalettin'i? Bulduğun çözüm bu mu? Fehime ben sen değilim. Kuvvetlinin karşısında korkup sinmem. Hakkımın ardına düşerim. Hünkârımız adaletlidir. Vasfiye söylediğim sözleri halam istediği için söylediğimi öğrenirse iş değişir. Eğer gerçekleri olduğu gibi anlatırsam Kemalettin'e sual edecektir. Meselenin aslını öğrenmek isteyecektir. Kemalettin de o zaman beni sevdiğini söyleyecektir hünkâra. Abla, yapma ne olur. Kardeşim, Fehime, nasip seni beklemez. Sen nasibinin arkasından koşar yakalarsın. Oo, buyurun paşam, buyurun. Sizin için donattık, şereflendirin. Bay Herzl. Bay Lord Conrad. Oo. Gerçekten. Ama gerçekten şahane bir sofra. Evde de dışarıda da yiyemiyorsunuzdur. Bizimle dost olan Müslümanlar Ramazan'da bile açlık, susuzluk çekmezler. Buyurun, afiyet olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Lakin Ramazan ayında payitahtta Hristiyan bir meyhaneciden bile boş bir bardak dahi isteyemezsiniz. Zira isterseniz yakalanırsınız. Ayıplanırsınız.
ve dahi ayıklanırsınız. Mahmut Paşa, burada gördüğünüz herkes Bay Konrad'ın bağlı olduğu Mason locasına mensuptur. Korkmanıza gerek yok. Bir milleti değiştirmek isterseniz iki şeyden başlarsınız. Yeme içme, giyim kuşam. Bu ikisini değiştirirseniz her şey değişir. Buyurun, dilediğiniz gibi yiyin için paşam. Madem öyle, afiyet olsun. Hünkârım, beklediğimiz gibi Vatikan'dan haber geldi. Basit bir şifreleme teknikleri var. İşin sırrı şu, gel. En büyük rakamdan aşağı doğru bir çizgi çekersin. Her sayı bir harfe denk gelir. Zor gibi görünse de basit bir usul. Bunların hepsini sana öğreteceğim. Zor zamanlar için öğrenmen lazım. Emredersiniz hünkârım. Sara Hedeya. Nerede paşam? Ne bileyim ben? Ben Sara Hedeya'nın velisi miyim? Biz de sizi Osmanlı'nın en kudretli paşası bilirdik. Yanıldık mı yoksa? Yok, yanılmıyorsunuz. Lakin Mahmut Paşa havadisleri öyle bir anda ortaya saçarak vermez. Tartarak verir. Ne de olsa Osmanlı paşasıyım. Bu yüzden sual ettik paşam. Sara Hedeya nerede? Sara Hedeya sarayda. Abdülhamit onu yakalatmış. Mahkemeye çıkartacakmış. Lakin suçlama ne, mahiyeti ne bunları bilmiyorum. Bay Parvus bunu duyarsa büyük üzüntü duyar. Bu işin arkasında olanların kellesi gider. Bay Lord Conrad, ben Sara Hedeya'yı daha evvel kurtardım. Bir daha elimi taşın altına sokmaya hiç niyetim yok. Sara Hedeya işiyle Bay Herzl alakadar olacak. Sizin için daha mühim bir vazife var Mahmut Paşam. Neymiş o? Lütfen söyleyin, neymiş? Abdülhamit'in elinde olan Hollanda'ya ait vesika, İngilizlerin elini kolunu bağlamış durumda. Ne yapıp edip onu ele geçirmelisiniz. Bu vesika neden bu kadar önemli? Hollanda tahtından Bonaparte soyu çekilip Orange hanedanlığı geri döndüğünde bir kırılma olmuş. Nasıl bir kırılma? Daha fazlasını söyleyemem lakin o kırılmanın vesikası Abdülhamit'in elinde. Ve o vesika bütün Avrupa hanedanlarının asaletini bitirir. Anlayamadım. Nasıl anlamazsınız Bay Herzl? Yani Avrupa'daki kraliyet aileleri zürriyetsizmiş. Düşünsenize. Zavallı Avrupa halkı kendilerini zürriyetsiz ailelerin yönettiğini öğrense fena halde bozulur. Hatta ayaklanır. O vesikayı getirin paşam. Oku. İngiliz dostlarla irtibata geç. Yeni plan. Abdülhamit'in elindeki Hollanda vesikasını ele geçirmek. Saraydaki dostumuz harekete geçsin. Bunun için de gerekirse Osmanlı içerisindeki son kripto askerleri feda edeceğiz. Londra'dan gelen telgraf bu. Yani paşa, o vesikanın alınması için lüzum eden her türlü bedel tereddütsüz ödenecek. O vesika Avrupa'nın namusu ve istikbalidir. Bir vesikanın içine sıkıştırılmış bir namus. Bunun için lüzum ediyorsa Osmanlı ordusu içindeki bütün kripto askerleri feda ederiz. Zaten malumunuz bir keresinde şu başarısız suikast girişiminde askerlerimizin bir kısmını feda etmiştik. Şimdi onlarca yıldır onca emek vererek Osmanlı'nın ortasına yerleştirdiğimiz askerlerimizin ve subaylarımızın ateşe atılmasını mı öneriyorsunuz? Bay Conrad, bu elimizde kalan son güç. Bundan vazgeçemeyeceğimizin farkındasınız değil mi? Karar alınmış Mahmut Paşa. Tartışılacak bir tarafı yok. Bay Herzl, ben Sultan Murat'ı kafesinden kurtarıp askerlere biat ettirip onu tahta çıkartmanın umudunu yıllarca taşıdım.
Şimdi bütün bu insanları karanlığa sürmemi mi istiyorsunuz? Kusura bakmayın. Ben bu kalkışmaya şahitlik edemem. Bu tertibin başında siz olacaksınız paşam. Karar bu yönde. Bütün kripto askerlere haber verildi. Sizin parmağınızı şaklatmanıza bakıyor hepsi. Askerlerimiz emrinizde paşam. Kaderimiz size teslim. Peki. Bu vesikayı alalım. Alalım almasını ama... daha bu vesikanın ne olduğunu bile bilmiyoruz. Ondan geçtim. Abdülhamit zaten bu vesikayı çoktan ulaşamayacağımız bir yere saklamıştır. O vesikanın alınması için lüzum ediyorsa mal, can. Lüzum ediyorsa ordu. O da yetmedi, bir devlet feda edilecek. Lakin o vesika alınacak paşam. Osmanlı ordusundaki hain askerler. Size karşı tertiplenen suikaste sadece bir kısmı deşifre oldu demek ki. Ordunun içindeki son hain askerleri de temizlemeliyiz paşa. Hem ordunun içindeki hem de sarayın içindeki hainleri. Yunan harbine bunlarla giremeyiz. Hünkârım ne buyurursunuz? Hollanda kraliyet vesikasını belki feda edeceğiz. Lakin içimizdeki hainleri temizleyeceğiz. Bana paşaları çağırın. Emredersiniz hünkârım. Şüphe ettiklerimiz hakkında hüküm verme vakti gelmiştir paşa. O hainin gerçek yüzü ifşa olacak. O vesikanın alınması için lüzum ederse muhterem hanımınızdan yardım isteyebilirsiniz. Ne yapacak yani muhterem hanımım? Silah kuşanıp Abdülhamit'e mi sıkacak? Siz de bilirsiniz ki kadınların aklı silahtan daha tehlikelidir. Bakın, bu kraliçenin hususi koleksiyonundan bir broş. Çok nadide bir eser. Bunlar sadece kraliçe için ülke liderlerinin hanımlarına verilir. Anlıyorum. Yani benim gibi bir kralın hanımını alayım. Bizim kralımız sizsiniz paşam. Lakin muhterem hanımınız bu eşsiz broşu görünce Abdülhamit'ten o vesikayı almak için sizinle birlikte mücadele etmekten tereddüt etmeyecektir. Etmez, etmez. Muhteşem. Göz kamaştırıcı. Kraliçemiz gerçekten çok zarif bir kadın. Çok ince bir kadın. Görüşmek dileğiyle. İyi günler paşam. Kim bilir ben bunu kapalı çarşıda kaça okuturum. Hala, Ne oldu kızım, hayırdır? Nedir bu telaşının sebebi? vaziyetler fena. Ablam, Ne olmuş ablana? hünkârımızın huzuruna çıkacak. Haber gönderdi. Neden? Anlamıyor musun hala? Hünkârımıza her şeyi anlatacak. Bütün tertipleri, yalanları. Vasfi Efendi oynadığınız oyunu. Dostum, yardımına ihtiyacım var. Oldukça çaresiz bir durumdayım. Çaresizliğini dile döktüğüne göre oldukça vahim bir durumdasın. Bay Parbus bana bütün para kanallarını açtı. Filistin'de ve İstanbul'da toprak satın alacaktım. Şirketi kurduğum anlaşmaları yaptım. Lakin Abdülhamit Filistin'deki toprak satışını durdurdu. Bu da yetmezmiş gibi bir de kendi gazetemde bir ilan yayınlamak zorunda bıraktı beni. Ne ilanı bu? Toprak alımı için kurduğumuz şirketin asıl işinin bir dolandırıcılık olduğunun ilanı.
Dostum, sen şimdi kendi elinle ben dolandırıcıyım diye ilan vermişsin. Bunu ilan etmişsin. Abdülhamit seninle feci eğleniyor. Bak bu gidişle saray soytarısını işsiz bırakacaksın. Bana yardım edecek misin? Ne yardım? İstanbul'dan ve Filistin'den toprak almam gerekiyor. Osmanlı tebaası içindeki Yahudiler bu işi dikkat çekmeden halledebilirler. Lakin sen Osmanlı Yahudilerini tanımıyorsun ve tanışmak istiyorsun. Evet. Bunu yapabilir misin? Senin Osmanlı'da derin ilişkilerin var. Senden rica ediyorum dostum. Dostum, Osmanlı'yı parçalayabilmek için Osmanlı'nın ruhundaki dinin etkisini yok etmek lazım. Parçala ve yönet. Ama önce zihinleri, kalpleri, fikirleri parçalamak lazım. Bunlar çok uzun emeller Karaso. O kadar vaktim yok. Orduları dağıtmak istersen rüzgar olmalısın. Rüzgarın hükmü de kum tanelerinedir. Başka türlü zafere ulaşamazsın Herzl. Abdülhamid'i niye istemiyoruz? Çünkü Müslümanları bir arada tutuyor. Ben hüsrana uğrayacağını bildiğim dostuma el uzatmam. Makul bir şey söyle, yardım edeyim. Sara Hediye çok zor bir durumda. Sen ne diyorsun? Oyun oynama Herzl. Hele mevzu Sara'ysa hiç. Sara, Osmanlı Devleti'ne karşı ihtilal teşebbüsü suçundan tutuklandı. Sen ne diyorsun Herzl? Osmanlı'da bu suçun karşılığı kesin idamdır. Maalesef vaziyet bu. Ona yardım etmeliyim. Ne biliyorsan anlat bana. Sara hakkında ne biliyorsan anlat bana. Şevke getir beni dostum. Sana Osmanlı'da yıllarca herkesin Müslüman bildiği o Yahudi tüccarları hepsini anlatacağım. Tek tek öğreteceğim Herzl. Bana hemen Sara hakkında ne biliyorsan anlat. Lütfen. Paşalarım, bu demiryolu meselesi bir talihsizlikle akamete uğramışken müdahale ettik. Mehmet Paşa boşboğazlığıyla az daha her şeyi mahvediyordu hünkâr. Boş boğazlıktan söz ederken boş konuşmamak lazım paşa. Mühendishane-i Humayun'da Türk mühendisleri yetişmektedir. Yakın bir zamanda bu hususta kimseye ihtiyacımız kalmayacak. Lakin şu aşamada demiryolu meselesinde bir ortak bulmamız şart. Bu sebeple İngilizler ve Almanlar ihaleden çekilecekken onları geri döndürdük. Hünkârım, bu İngilizleri geri döndürmeyi nasıl başarabildiniz acaba? Bir vesikayla paşa. Lakin o vesika emin bir yere gönderilecek. Nereye göndereceğiz hünkârım? Kalbimize. Tüm sırların mevcut olduğu yere. Hicaz'a. Mekke'ye gönderilecek. Tahsin Paşam, Surre alayının hazırlıkları başlasın. Hay mübarek alay. Bir hakkın öyledir. Bir hakkın öyledir. Surre alayı bizim Mekke'nin, Medine'nin sahibi değil, hizmetkarı olduğumuzun ispatıdır. Paşalar, yakında bu Surre alayı yola çıkacak. Hac mevsiminde Mekke'ye varacak. Sizden isteğim şudur. Gücünüz yettiğince ikramlarınızı gönderiniz. Gözyaşlarınızı gönderiniz.
dualarınızı gönderiniz. Sizden istediğim budur. Şeyhülislam Efendi, Emredin hünkârım. Kabe'nin yeni örtüsünü hazır ediniz. Harem-i Şerif'te yanacak kandilleri, şamdanları hazır ediniz. Mumları, halıları hazır ediniz. Peygamber Efendimizin beldesini süpürecek süpürgeleri hazır ediniz. O kutlu ocağın kokularını, gül yağını, amberini, sümbülünü hazır ediniz. Biz de tüm payitaht o beldeye hizmet etme şerefine layık olalım. O belde ki kuşlarının saadeti, toprağının huzuru, rüzgarının bahtiyar esişiyle bir hayal beldesidir. Saadet asrının hatıralarını saklar. Rıza Paşam. Emredin hünkârım. Beldemizin muhafızlarının yeni kıyafetlerini, kılıçlarını, silahlarını hazır ediniz. Emriniz olur. Sadrazam Paşa, devletimizin hesap defterlerini, sırlarını hazır ediniz. Ver. Biz de İngilizleri dize getirecek vesikayı göndereceğiz. Emanet emin yerde olmalıdır. Paşalarım, Surre alayının baş hizmetkarı Surre emini olmayı kim isterse taleplerini bize iletsin. Hayırdır Bay Zarov? Elde kağıt kalem ne yapıyorsunuz? Yakında savaş var. Bizim işler hareketlenecek. Hesabı kitabı bilerek pazara inmek lazım. Oturmaz mısınız Bay Konrad? Silah sandıklarının üzerine oturmam. Tarzım değil. Lord Konrad. Batı dediğiniz medeniyet silah üzerine kurulu değil mi? Onca zenginlik, onca şatafat gökten inmiyor ya. Sömürgelerden akıyor silah zoruyla. Sizinle daha geniş bir zamanda bu boş takırtıları ederiz. Lakin şimdi Bay Parvus'un isteklerini yerine getirme vakti. Neymiş o istekler? Abdülhamit'e şunu hemen iletin ki İngiliz, Fransız ve Amerikan şirketleri Osmanlı'ya katiyetle silah satmayacaklar. Olur mu öyle şey? Ben bütün hesabımı kitabımı sultana silah satmak üzerine yaptım. Bay Parvus böyle istiyor. Hesaplarınızı tekrar yapacaksınız. Zarar ederim. Nasıl kabul ederim böyle bir şeyi? Bunlar Osmanlı'yı değil, beni mi batırmaya çalışıyor? Emrin geldiği yer belli. Ayrıca Bay Parvus'la iş yapıp batan birini gördünüz mü? İşe bak. Osmanlı savaşa girecek fakat Basil Zarov silah satamayacak. Savaş dediğiniz ayda bir çıkmaz ki. Bu fırsatı nasıl teperim? Ben bir tüccarım. Bu bir ticaret. Hayır Bay Zaharov. Bu bir savaş. İzzet Paşam, sizi böyle sık sık rahatsız ediyorum. Lakin benim Osmanlı'da sığınabileceğim tek liman sizsiniz. Rahatsızlık ne demek Bay Karasu? Biz dostuz. Osmanlı'nın her paşası pek kıymetlidir. Lakin sizin siyasi yufkunuz, ilmi derinliğiniz çok başka. Sizin gibi siyasi dehalar zor yetişir. Estağfurullah. Öyle, öyle. Herkesin kendine göre meziyetleri var tabii. Paşam, ben sizi siyaseten üstadım kabul ediyorum. Ve eğer üstadım müsaade buyururlarsa kendilerine şahsi bir meselemi açmak, hususi bir mevzuda yardımlarına başvurmak isterim. Buyurun. Paşam, ben bir hanıma ta üniversite yıllarında gönlümü fena kaptırdım. O gün bugündür de peşinde sürüklenip duruyorum. Hanımefendiyle kavuşup sükut bulmanıza mani olan şey nedir Bay Karasu?
Maalesef bir takım yanlış dostlukların bedeli olarak o hanımefendi bugün hapiste. Yoksa payitahta mı? Onu tanıyorsunuz. O hanım Sara Hedaya. Sara Hedaya. Şaşırdım doğrusu. Şu an burada tutuklu değil mi? Maalesef. Osmanlı'ya ihtilal teşebbüsünden. Suçu ağır. Saraydan hapishaneye nakledildi. Mahkemeye çıkacak. Suçu ağır lakin korkmanıza lüzum yok. İdam edileceğini sanmam. Hünkârımız cana mal olacak bir karar vermez. Onu görebilir miyim paşam? İşte bu mümkün değil Bay Karaso. İzzet Paşam, İslam dininde insanların yüzünü güldürmek sadaka sayılmıyor mu? Öyledir. Elbette. Öyleyse benim yüzümü güldürün paşam. Ben de bunun karşılığında payitahttaki yüzlerce garibanın yüzünü güldüreyim. Bankadaki hesabımdan payitahttaki garibanlara dağıtılmak üzere yüksek miktarda para çekilmesi için bir kağıt imzalayacağım. Paşam, rica ediyorum bu hayra vesile olun. Beni ve o garibanları sevindirin. Bir görüşme ayarlayabiliriz belki. 3-5 dakika yalnız. Ben kendi mührümle bir vesika ayarlayayım. Nihayetinde aşık bir dostuma yardım edeceğim. Sara Hanım bence aklanabilir de. Paşam, sizden ricam Osmanlı'da kim daha gariban siz iyi bilirsiniz. Devlet adına bunu onlara ulaştırın. Hayrınız kabul olsun Bay Karaso. Merak buyurmayınız. Yerine ulaştıracağız. Nankörlük Hatice'm. İnsanı sokak köpeğinden daha aşağılık vaziyete düşürür maazallah. Bu kelamı muhatabı kimse ona söylemez. Zira kendi ailesinin faydasından öte bir şey düşünmeyen ve bu uğurda etrafını ateşe veren ben değilim. Evvela kendi nefsinizi muhakeme edin. Edepsizlik Hatice'm. Edepsizlik de sevgiyi yer bitirir. İnsanı kendi yeğenine düşman eder. Yapmak istemeyeceği şeyler yaptırır. Kızım, hepimizi mahvedeceksin. Yapma. Ben zaten mahvoldum. Sizin yalanlarınız yüzünden. Başka çıkar yol bırakmadınız bana. Hünkâra her şeyi anlatacağım. Hakikati söyleyeceğim. Sakın Hatice'm. Sakın bunu yapamazsın. Ben buna asla müsaade etmem. Hem sizi o zindandan kurtaran benim. Bu sarayda size arka çıkan da benim. Sen bunu nasıl unutursun? Haddinizi bileceksiniz bundan böyle. Yoksa geldiğiniz yere geri gidersiniz. O çırağın cehenneminde cayır cayır yanarsınız, feryat edersiniz de sesinizi duyan olmaz. Burası oradan farklı mı? Hırsınızla elinizin değdiği her yer cehenneme dönüyor zaten. Siz faydanıza olmasa kimseye bir tas su vermezsiniz. Hatice'm, ettiğin kelama dikkat et. Neleri göz aldım ben sırf sizin için. Ben bütün bu tertibi babanın hayatını kurtarmak için yaptım. Karşılığı bu mu? Sen halana böyle mi teşekkür ediyorsun? Bizim için yaptınız öyle mi? Bizim için mi? Sizin tek önemsediğiniz şey aileniz. Kocanızla beraber o çirkin emelleriniz gerçekleşsin diye babamı dahi kullandınız.
Bir abinizi kurtarırken diğerini ateşe atabilecek kadar gözünüz kararmış sizin. Densiz! Sebahattin. Fırsat ayağımıza geldi. Neymiş o fırsat pederim? İngilizler bize yalvarıyorlar. Abdülhamit'in Hollandalıları köşeye sıkıştırdığı vesikayı istiyorlar. Neymiş o vesika, ne var içinde? Avrupa'nın karanlık sırrı. Abdülhamit'ten o vesikayı nasıl alacaksın pederim? Zor mesele. Olmaz o iş, geç sen o iş. Ne yani? Sen şimdi bana küçük meselelerin adamı mısın demek istiyorsun? Olur mu pederim? Öyle demek istemedim. Sebahattin, ben bugüne bugün kraliçenin hediyeler yolladığı istikbalin paşasıyım. Sen cahilsin Sebahattin. Sen hakikaten cahilsin. Şimdi söyle bakalım cahil Sebahattin. Şu soruma bir cevap ver. Surre alayı ne demektir? Öncelikle teessüf ederim pederim. İşte, herkes biliyor. Ney? Her sene devlet Mekke, Medine'ye seçkin askerlerden bir alay yolluyor. Hediye götürüyorlar. Cahil Sebahattin. Şimdi sen o kadar asker, o kadar deve, o Arap diyarlarına hediye götürmek için mi var zannediyorsun? Ya ne için? Yıllardır emanetlerin yanında devletin en önemli sırları o alayla birlikte götürülür. Lüzum halinde eğer sırlar varsa oradan da alınır. Yani mesele bu kadar mühim, bu kadar derunidir. Yani siz şimdi Avrupalıların vesikası Surre alayıyla mı gidiyor diyorsunuz? Bu şekil düşünüyorum. Peki siz ne yapacaksınız pederim? Surre alayına baskın verip vesikayı mı alacaksınız? Bu sene Surre alayının Surre emini ben olacağım. Alayı korumakla görevli askerler de bir şekilde bizim adamlarımız olacak. Yani alayla birlikte Mekke'ye kadar gidecek misiniz? Yok yok. İlk gece Doğancı Yokuşu'nda konaklayacağız. İşte orada baskın verecekler. Emanetlere kaptıracağız. Bir iki asker ölecek, bazı askerler de kaçışacak. Ben de o baskından canımı zor kurtaracağım. Böylece gazi bir paşa olarak payitahta geri döneceğim. Aman pederim dikkat edin de yine dümenden kendinizi vurmayın. Delik deşik oldunuz. Vallahi yazık size. Kral olmanın bedeli neyse ödeyeceğiz artık. Güzel, güzel ödeyin. Ama Abdülhamit sizi Surre emini yapmaz ki. İşte Abdülhamit'i de validen ikna edecek. Peki alim pederim, validemi nasıl ikna edeceksiniz? Bak cahil oğlum. Şimdi sana bir babanın oğluna verebileceği en mühim bilgiyi veriyorum. Kadınlar 3 şeyle dirilirler. 1, altın. 2, gümüş. Ve 3, süs. Validen bu broşu görünce kendinden geçecek. Şevke gelecek, şevke. Nasıl tertip? Çok iyi tertip ederim. Sizden istediğim silahların temini hususunda bir hesap getirdiniz mi? Maalesef hünkârım, maalesef. İngiliz, Amerikan, Fransız silah şirketleri... yani benim çalıştığım şirketler
Osmanlı'ya silah ambargosu kararı almışlar. Silah satmıyorlar. Hangi sebeple? Tebaanızdaki azınlık dindaşlara karşı kullanabilirsiniz diye. Ama inanın elimden geleni yaptım. Ama ben ambargoyu delersem hiçbir denizde gemilerimi yürütmeyeceklerini söylediler. Muğla'da, Osmanlı topraklarında doğdunuz. Bu milletin evladısınız. Başkası ihanet eder, cezası fıtratına verilir, hafif olur. Bu memleketin suyunu içmiş adamın cezası o suda boğulmak olur. Bu kurşunu alın. Devletinize ihanet ettiğinizi düşündüğünüz gün onu bir silaha koyup tetiğe basın. Hala şerefiniz varsa tabii. Yok, eğer yapamazsanız biz zaten sizi bulur, o tetiği çektiririz. Zaruf Efendi. Çık! Gördün mü paşa? Bir tek Yunan'la savaşmayız. İngiliz'le, Fransız'la da savaşırız. Bir yandan kraliçe emir verecek, bir yandan papa. Dert, insanlığın son adası Osmanlı'yı yok etmek. Dert, İslam'ın nurunu söndürmek. Hünkârım, ordunun elinde silah vardır, lakin eskidir. Nasıl yenileyeceğiz? Fişekhaneye haber veririz. Yerli silah için başlattığımız çalışmaya hız versinler. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz paşa. Hünkârım, harp yakın. Yetiştiremeyiz. Biz yarınki harp için değil, istikbaldeki harp için çalışmalıyız paşa. Onun için çalışmalıyız. Şimdi silah bulmak kolay. Bana Alman ve İngiliz şirketlerinin yetkililerini çağırınız. Demiryolu ihalesini kime vereceğiniz belli oldu. Emri ferman efendimizdendir. Karaso, sevgilim beni bu cehennemden kurtarın. Korkma Sarı. Seni kurtaracağım. Parvus'a haber ver. Bunu nasıl yapacağını söyleyeceğim. Parvus'la ben tanışmak istedim. Doğru. Lakin başka bir erkeğe gidip benim sevdiğim kadını kurtarın diye yardım istemem. Fakat burada kalamam. Parvus dışında Abdülhamit'in elinden beni kimse alamaz. Parvus sana çok mu değer veriyor? Evet, öyle. Bir adamın büyük bir gücü varsa onun sevdiği bir kadın asla hapse düşemez. Ne demek bu şimdi? Düşünsene. Abdülhamid'in değer verdiği herhangi bir hanımı İngiltere, Rusya, Fransa bir araya gelse hapsedebilir mi? Hakkın var. Edemez. Demek ki Parvus ne kadar güçlü biri olursa olsun bir Abdülhamid değil. Öyleyse seni onun elinden de kurtaramaz. İngiltere neden Osmanlı'ya baskı yapmıyor? Benim burada olduğumu biliyor. Abdülhamid bir vesikayla İngiltere, Fransa, Hollanda, bütün Avrupa'nın elini kolunu bağladı. İyi de Karaso, ben bu çöplükte daha fazla kalamam. Beni kim kurtaracak buradan? Seni ben kurtaracağım sana. Ben. Hava kararınca kollarımda olacaksın.
Mahmut nerede kaldın? Ben de seni bekliyordum. Beni mi bekliyordun? Madem ki beklediğin Mahmut, aç kollarını Seniham, sana bir sarılayım. Aç, aç, aç. Beni mi bekliyordun? Seniham. Hayırdır Mahmut, ne oluyor? Hazır mısın? Gerçek bir hazine. Nedir bu şimdi Mahmut? Senin o zarif boynun için Seniham. Seni seviyorum Seniham. Seni çok seviyorum. Acaba benden yine ne isteyeceksin Mahmut? Senden seni isteyeceğim Seniham. Hoşmuş. Muazzam, harikulade. Gel, o zarif boynuna takayım. Şurada bir kancası var. Dikkatle takmak lazım. Ah Seniham. Gerçekten göz kamaştırıcı, muazzam. İnsan bakamıyor, o kadar parlıyor. Seniham, ben bu son yediğimiz darbeden sonra iyice idrak ettim ki... yani bu Sultan Murat hikayesi artık bitmiştir. Yani bu Sultan Murat noktayı yemiştir. Bizim de artık devletin bekasına, kendi istikbalimize bakmamız gerekir. Şahane oldu, şahane. Neymiş bizim istikbalimiz? Bence bizim istikbalimiz artık Abdülhamit'e biat etmektir. Devletimiz için kul köle olmaktır. Eğer bunda samimiysen var yanına, kır dizini, çalış devletin için o vakit. Tabii. Ama işte bu sadece öyle lafla olmuyor. Ya, müthiş görünüyor. Ne kadar da yakıştı boynuna. Sağ ol. Lafla olmuyor. Yani bu konuda biraz yardımın gerekiyor Seniham. Ya ben düşündüm de... yani ben Surre alayının başına geçsem... onlarla birlikte kutsal topraklara gitsem... o kutsal topraklara yüz sürsem... müthiş görünüyor Seniham. Mahmut? Ha işte o kutsal topraklara yüz sürsem... adam olsam... vazifemi de layığıyla yerine getirsem... ve daha sonra Abdülhamit'in karşısına çıksam... belki o zaman bana itimat edebilir. Hakikaten niyetin buysa... gidip hünkârımızla senin için konuşabilirim. Ha! Yemin ederim niyetim sadece bu. Vallahi billahi başka bir niyetim varsa telef olayım. Yemin ederim bu kadar. Bu arada harikulade bir parçaymış. Teşekkür ederim. Muazzam, muazzam. Sana bir sır vereyim mi? Seniham. Bu parça vallahi billahi tallahi kraliçede bile yok. Yalnızca sende var, yalnızca sende. Mahmut. Sen Surre emini olursan şimdi hacca da gitmiş olacaksın. Tabii. Artık ben Hacı Mahmut Paşa olacağım. Hacı Mahmut Paşa. Bundan sonra şeytanın fısıltılarını duymayacaksın, bana söz ver artık. Tövbe. Bundan sonra şeytana kulak vermek yok. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Şöyle. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ıma şükürler olsun. Sevindim buna. Yalnız Mahmut. Benim esas seninle konuşmak istediğim başka mühim bir mesele var. Mühim bir mesele mi? Neymiş? Hatice'm. Kemalettin'le evlenemeyecek, Vasfiye kalacak diye iyice çıldırdı. Yani her şey için bizi suçluyor. Gidip hünkârımıza bütün olan biteni anlatacakmış ve başına gelenler bizim yüzümüzden oldu diyor. Yani
Vallahi ben bu kızı nasıl durduracağım bilmiyorum Mahmut. Hepimizi yakacak. Seniham, benim bir fikrim var. Şimdi sen Hatice kızımıza git de ki... Kemalettin devletine sadık bir paşa de. Gönlünün isteklerinden evvel devletinin isteklerini yapmak mecburiyetinde de. Lakin sen bir kumpas kurarsan, Kemalettin paşalıktan azlettirilirse, boşa çıkarsa, işte o vakit boşta bir adama Naime'yi vermezler de. Hal böyle olunca da Kemalettin Hatice'ye hayırlı uğurlu olsun. Nasıl fikir? İyi fikir. Kemalettin Paşa azledilirse işler değişir tabii. Tabii. Haklısın. Tabii. Mahmut. Bence bu tertip çok kötü bir tertip. Lakin kabul etmeliyim ki her zamanki gibi büyük de bir tertip. Düşündüm de... Bence sen hacca gitme. Hafızan Allah şeytan taşlarlarken kafana bir taş yersin, öylece gidersin. Aşk olsun. Aşk olsun. Makbule nasıl böyle bir mektup yazar? Vaziyet kötü, bir yol bulmam gerek. Ama ben biliyorum ne yapacağımı. Çözeceğim tüm meseleleri. Mürekkep. Bu mürekkep farklı. Mehmet bir bak şuna. Senin adını farklı bir mürekkeple tamamlamışlar. Nasıl bir hainliktir böyle? Attığım her adıma ayrı bir tuzak kurmuş bunlar. Ben kimseye ilişmezken, kimsenin işine karışmazken... sadece devletim için, hünkârım için çalışırken herkes bizim üzerimize ihanet toprağı atıp bizi gömmek istiyor. Gözünü kan bürümüş sırtlanlarla savaş halindeyiz sanki. Ruhumuzu paramparça etmek için bekliyorlar. Artık benim sıyrılmam gerek abla bu meselelerden. Dişe dokunur bir iş yapmalıyım. Yoksa kaybolup gideceğim bu oyunlar girdabında. Suriye alayı hazırlanıyormuş. Hünkârımıza gidip de benim alay emiri olmamı istesen. Bu itibarlı vazifeyi almak çok mühim benim için. Hem hünkârımız Sur emini yapacağı kişi demiryolu güzergahını görsün, önceden tetkik etsin ister. Zannımca dönüşte de o kişiye demiryolu mesuliyetini verecektir. Abla bu benim için son çaredir. Yoksa sonun kötü olacak. Hünkârım, Alman hükümeti adına özürlerimizi sunarız. Biz ihaleden çekilmek istemezdik. Lakin devletler arası münasebetler mani oldu. Biz o maniyi aramızdan kaldırdık. Öyle değil mi Lord Conrad? Kaldırdınız hünkârım. Akabe hattının yapılması artık mesele değil, öyle değil mi? Hayır hünkârım. İngiliz hükümeti bu husustaki endişelerinin lüzumsuz olduğunu anladı. Pekala. O halde tekliflerinizi iletiniz. Tekliflerinize bakacağız. En münasip teklif üzerinden kararımızı vereceğiz. Çıkabilirsiniz. Rudolf Efendi, siz kalınız. Size itimat edebilir miyiz? İmparator Wilhelm sizin hep sadık bir dostunuz olmuş, bundan şeref duymuştur.
Ben de imparatorumuzun emrindeyim. Benden de emin olabilirsiniz. Buyurunuz. Fatma Pesent Hanımcığım. Ay. Pek sıhhatli görünüyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim Seniha Sultan. Buyurun. İnşallah hanedanımıza yakışır bir şehzade doğacak. Sıhhatli olsun da. Hem hünkârımız kız çocuklarını daha çok sever. Öyledir. Küçükken bizi de erkek kardeşlerinden daha çok severdi. Fatma Pesent Hanım. Şu mektubu Makbule size bizzat kendi mi verdi? Ne? Ne mektubu? Yapmayın canım. Mektubu sizin gönderdiğinizi anladım. Lakin korkmayın, kimseciklere bir şey söylemem. Ben yani onu... İşte sonunda siz de Bidar'ın yaptıklarına tahammül edemediniz ve gereğini yaptınız. Bunun için sizi ayıplayacak değilim. Seniha Sultan. Demek istediğim şu. Bundan sonra konuşalım, fikirlerimizi paylaşalım. Bidar'ın karşısında beraber duralım ki bu sarayda tek başına olmadığını anlasın. Bakın, ben bu işlere karışmak istemezdim. Lakin... Karışırsınız. Adınızın ardından sultan dendi mi? Hele bir de haremin havasını aldınız mı? Pek güzel karışırsınız. Karışın da zaten, iyidir karışmak. Hepsi senin yüzünden oldu Esma. Hepsi. O mektubu kimse görmeden yırtıp atacaktık. Ama sultanım ben sadece... Kes. Gözüme gözükme. Senin yüzünden Seniha'ya maskara olduk. İngilizler bu demiryolu meselesinde bize hep mani olmaya çalıştılar. Olamayacaklarını anladıkları vakit kendi himayelerinde yapılmasını istediler. Türlü türlü oyunlar tertip ettiler. Biz hepsini bozduk. Bu sebeple onlara boyun eğmeyeceğiz. İhaleyi Almanlara vermek istiyoruz. Müteşekkiriz. Müteşekkiriz. Sizden bir ricamız olacak. Yakında harbe gireceğiz. İsteriz ki Almanlar tarafsız olsunlar. Alman İmparatorluğu Osmanlı Devleti'nin yanında olacaktır. Yanımızda olmanıza lüzum yok. Karşımızda olmayınız yeter. Emin olabilirsiniz. Bir de Alman şirketlerinden silah almak isteriz. Eğer bu demiryolunu almak istiyorsanız Krupp ve Mauser silah şirketleri bizimle masaya oturmalı. Ben hükümetimizle lüzumlu görüşmeleri yaparım. Bu teklifi reddetmeyeceklerdir. Âlâ. Âlâ. Bu konuşmalar aramızda kalacak lakin. İngilizler ihaleyi kendilerine verdiğimizi düşünmeliler. Peki anladım majesteleri. Peki. Buyurunuz. Tahsin Paşa, benim tarzı siyasetimin sırrı nedir bilir misin? Rekabet halindeki devletleri karşı karşıya getirip kendimize bir yol açmak. Yunan bize saldırdığı vakit karşısında çok güçlü bir ordu bulacak. Sultanım, muradınıza erdiğinizi işitince çok bahtiyar oldum. Kemalettin Paşa ile izdivacınız münasip görülmüş. Hamdolsun. Yakın vakitte düğünümüz de olacak inşallah. İnşallah. Buyurun. Bu çok hoş değil mi? Ben bunların hiçbirini beğenmedim. Moda fersah fersah ilerlerken biz bunlara mecbur kalıyoruz.
Gel Fehmi. Beni çağırtmışsınız. Bu kumaşlardan beğendiğin olursa sana da bir elbise diktirelim. Hatice nerede? Biraz rahatsız da gelemedi. Öyle mi? Geçmiş olsun. Terzi Ester saraya davet edilsin. Bu kumaşlarla olacak gibi değil. Ne dersin? Hünkârımız beni terziye göndermişti. Ester bana bir moda mecmuası verdi. Dilerseniz getireyim, birlikte bakalım. Tabii, çok güzel olur. Zahmet olmazsa. Gel. Gel. Hemşirem. Hünkârımız yorulmazlar mı bu Ramazan gününde böylesine çalışmaktan? Bizi durmak yorar. Buyurun muradınız. Sizin sıhhatiniz, afiyetiniz ve huzurunuz elbette. En çok da böyle söyleyenler huzurumuzu bozar ya. Siz müstesna. Hünkârım, Mahmut Paşa siyaset işlerinden yorulduğunu söyler durur. Ramazan münasebetiyle de kendisine ve kalbine biraz vakit ayırmak ister. Öyle mi? Mahmut Paşa'mız dinine bu kadar düşkün müydü? Zannımca bu Ramazan ona iç muhasebe yapma fırsatını verdi. Öyle mi? Bu yüzden sizden bir arzusu vardır. Neymiş? Surre emini olmak ister. Öyle mi? Tabii, tabii. Bilirsiniz, Surre emini olmak için servetinizin bir kısmına kıymalısınız. Mekke Medine'deki fakirlere yardım etmek zorundasınız. Adet böyle. Mahmut Paşa'mız servetine kıyabilecek mi? Hünkârım, Mahmut Paşa'nın eli oldukça açıktır. Bu hususta en ufak tereddüt göstermeyecektir, emin olun. Peki bir düşünelim. Düşünelim. Hem bu demiryolu meselesiyle de pek alakalıdır. Eğer Hicaz'a gidersem güzergahı bir fiil tetkik etmiş olurum da der. Öyle mi? Tamam, düşüneceğiz. Sağ olun hünkârım. Bunlar bizi ma ile saf sanarlar paşam. Estağfurullah hünkâr. Yok yok. Bizim merhametimizi saflık sanarlar. Mahmut Paşa'yı tanımıyorsam kardeşimin dediği lakırdıya inanacağım. İç muhasebesi yapacakmış. Tövbe tövbe. Hünkârım ilk müracaat eden Mahmut Paşa oldu. Evet, bakalım başkaları da müracaat edecek mi? Yoksa ihanetin çakalı Mahmut Paşa mı? Paşa, bu gerçek Surre alayındaki emanetler hazırlanıyor mu? Emanetler hazırdır hünkâr. O emanetlere titizlikle özen gösteriniz. Onlar çok mühim. Mekke Medine'ye yapacağımız yardımlar, hasenatlar tehlikeye düşmesin. Çünkü o yardımların içinde milletimin de parası var. Onların da katkısı var. Hünkârım, gerçek emanetler gemiye yüklendi. Onunla gönderilecek inşallah. Âlâ. Bu sahte alaydaki emanetler de sahte olacak paşa. Biz o sahte alaydaki ihanetin başını bulacağız. Muhtemelen askerler de düşmana biat etmiş olanlardan seçilecek. Gelen emirleri öyle. Biz de buna müsaade etmiş gibi görüneceğiz. Eğer emanetler doğru yolda gitmezse, o askerler de, başındaki Surre emini de haindir. Biz 1000 kere sadık olacağız, onlar 1000 kere ihanet edecekler. Lakin sonunda hak davaya sadık olanlar kazanacak paşa. Ey ahali! Hünkârımız Sultan Abdülhamid-i Sani Hazretleri Surre alayı yola revan olsun diye emir buyurdular. Hacca gidemeyen, lakin sadakasının
vasıl olmasını isteyen varsa işte feraşet çantası. Daldır elini içine. İster al, ister ver. Sadakadır, görülmez gözle. Yazılır defteri amele. Ahali! Surre olayı yola revan olsun diye başvurdu, emir verdi hünkârımız Sultan Abdülhamid Sani Hazretleri. Bu model çok güzelmiş. Aynı gelinlik gibi. Size de çok yakışır. Yalnızca bana mı? Sana da çok yakışır. Ay gibi bir gelin. Gerçi gönlünde birisi varsa yakın vakitte seni de gelinlikler içinde görürüz. Orası biraz zor. Niçin öyle dedin? Hiç. Öyle laf işte. Var mı beğendiğiniz bir şey? Baktım da gözüme ilişmedi hiçbiri. Bu elbise çok güzelmiş. Rengi de çok hoş. Benim için en güzeli bu olurdu herhalde. Evet, ben de çok beğendim. Terzi Ester'e haber verin. Bu elbiseyi diktireceğim. Elindeki anahtar sihirlidir. Bütün kapıları açar. Önündeki kapıyı aç ve akşam olunca çamaşırhaneye git. Bir adamımız seni oradan alacak. Seniha Sultan, nereden böyle? Hünkârımızın yanındaydım. Surre alayı için Mahmut Paşa'mın ufak bir arzusu vardı da onu ilettim kendilerine. Bakıyorum da gözünüz takıldı. Haklısınız tabii. Bu pek kıymetli bir takıymış. Nadir bulunan parçalardan. İnsan böyle hediye alınca pek mesut oluyor hakikaten. Bidar kadın. Kardeşiniz de itibardan düştüğüne göre artık Mahmut Paşa'mın karşısına birini çıkarmazsınız herhalde. Yani sırf bana kötülük yapmak için devletimizin ikbaline tesir edecek bir hata yapmamalısınız. Seniha Sultan, bu harem hala benim. Kudretin aşamayacağı zorluk yoktur, unutmayın. Hayırdır Fehmi? Altı üstü bir izdivaç. Bir insan bu kadar değişir mi ya? Gerçi değişir tabii. Kaptı devletin en kudretli paşasının mahdumunu. Ne oldu Fehmi? Ne diye söyleniyorsun? Ne diye çağırmış? Koştur koştur gittin sen de. Kemalettin Paşa için hazırlanıyor. Türlü türlü libaslar diktiriyor. Bizi de elbise diktirelim diye çağırmış. Tabii. Pek düşüncelidir sultanımız. Beğenmediği kumaşları odasına dizmiş bize sunuyor. Gitmeseydin sen de Fehmi. Şimdi gelmiş söyleniyorsun. Sen bir mecmua getirmiş. Terzi Ester'den almış. Oradan elbiselere bakıyorduk. Ben elbiselerden bir tanesini beğendim. Naime çekti aldı elimden mecmuayı. Bir baktı, yani daha bakmadan kendisi için diktireceğini söyledi.
İki kelam laf edemedin mi sen de? Susup kaldın mı öyle? Ne diyebilirdim ki abla? Ha? Neticede sultan kızı. Sen değil misin Fehime? Git o mecmuayı bana getir. Ne yapacaksın mecmuayı? Git getir Fehime. Merak ettim ben de. Nasıl bir elbiseymiş o? Sen niye çıkmıyorsun odadan? Sultanımızdan haber bekliyorum huzura kabulüm için. Hünkârımıza konuşursan her şey daha kötü olacak. Bunu bil. Ayrıca halamla da konuştum. Katiyen karşı çıkıyor. Bu mesele halamı alakadar etmez. O kendi şahsi meseleleriyle meşgul olsun. Abla ama... Karışma benim işime Fehime. Artık bundan böyle yalanların ve oynanan oyunların ardına saklanmak yok. Sadece hakikat var. Validem. Nedir sizin müteessir edem? Dayın geldi Abdülkadir. Bir arzusu varmış. Neymiş? Surre alayının başına geçmek istiyor. Ama esas mesele bu değil Abdülkadir. Mahmut Paşa da aynı vazifeyi istemiş. Yani her ikisi de Surre emini olmak istiyorlar. Mahmut Paşa boşa vazife istemez. Kesin bir iş vardır. Artık bana güveniyorlar. Sabahattin'den bu meseleyi öğreneceğim validem. Ama dayım ihtiyatlı olsun. Bak şuna. Nedir bu? Makbule'nin giderken bıraktığı mektup. Gerçekten de dayımın adı yazılı. Hayır evladım. İlk bakışta öyle sanılıyor. Ama dikkatli bak. Bir kalem işaretiyle Mehmet ismini yazmışlar. Mürekkebi farklı. Büyüteçle bakmak lazım. Değiştirmişler. Öyle ya. Tertipleri bitmiyor Abdülkadir. Başka vesikalar da var. Hepsi düzmece. Bıkmadan üzerimize hücum ediyorlar. Bu mektup bende kalsın. Ne yapacaksın? Bir yol bulacağım. Ama şimdilik dayım hünkârımızdan hiçbir şey talep etmesin. Bay Lord Conrad, kat'i surette eminim ki Abdülhamit o vesikayı emanet diyarına Surre alayıyla gönderecek. Bu heyetin Surre alayı dediğiniz şeyin başında sizin olmanız lazım. Surre alayının başındaki kişiye Surre emini denir. Ve o kişi de ben olacağım, merak buyurmayınız. Heyetin başında olmak bir şey ifade etmez. Mahmut Paşa'mıza heyette gerekli destek verilecek mi? Elbette. Osmanlı ordusunun içinde çok etkin 50 askerimiz var. Bunlar da heyetin içinde olacak. Bay Herzl, Lord Conrad. Elbette ki Surre alayına tek başına yön veremem. Sevk ve idarede bulunamam. Siz yeter ki işin başında olun. Gerisini düşünmeyin paşam. Yanımda dostlarım olduktan sonra ben hiçbir şey düşünmem, hiçbir şeyden de korkmam. İzninizle. Abdülhamit kendi heyetine yapılan bu saldırıya inanır mı dersiniz? Alayın başındaki paşanın öldüğünü duyunca inanır. Ölüm ciddi iş. İnandırıcılığı muazzamdır. Her şeye rağmen Mahmut Paşa'nın ölmesini istemem.
Hünkârımızla görüşebildin mi abla? Muradımı söyledin mi? Hayır, söylemedim. Niçin söylemedin? Artık senin için ne şehzademi ne de kendimi tehlikeye atmak istemiyorum Mehmet. Neler diyorsun sen abla? Olanı söylüyorum kardeşim. Her meselede bizi öne attın. Sonunda zararı gören de biz olduk. Ben bıktım artık senin için mücadele etmekten Mehmet. Senin artık aklını başına alman gerekmez mi? Her seferinde sen yıkacaksın, ablan düzeltecek, toplayacak, öyle mi? Tamam abla, anladım. Ben burada devlete hizmet etmek için ne hayaller kurdum, hepsi yerle yeksan oldu. Ben diyorum ki, payitahttan gideyim. Git Mehmet. Nereye gidersen git. Kolundan tutup yalvaracak mıyım kalman için? Oturup ağlayacak mıyım gitmemen için? Nasıl istersen öyle yap kardeşim. Yeter ki hünkârımıza artık yük olma. Pekala sultanım. Pekala. Fehime. Gel kızım. Gel, otur. Ne oldu? Hatice vazgeçmeye ikna oldu mu? Maalesef hala. Vazgeçmiyor inadından. Hünkârımızdan haber bekliyormuş. Odasından da çıkmıyor. Bu işe mani olmalıyız Fehime. Evet hala. Benim ateşe atılmak gibi bir niyetim yok. Ablam yüzünden kapı dışarı da edilemem. Ama ne yapacağız? Ben bir çaresini buldum kızım. Sen Hatice'nin yanından pek ayrılma. Eğer aksi bir durum olursa bana haber ver. Sakın sen mani olmaya kalkma. Tamam halacığım. Sen yeter ki bizi bu dertten kurtar. Sen ne dersen ben onu yapacağım. Hünkâr. Mehmet Paşa geldiler. Sizinle görüşmeyi arzu eder. Af buyurun. Ağız alışkanlığı. Mehmet Efendi geldiler. Sizinle görüşmeyi arzu ederler. Ne buyurursunuz? Gelsin. Buyur Mehmet Efendi. Hünkârım, sizden af dilemeye geldim. Vallahi billahi o hattın bir ehemmiyeti olduğunu bilmezdim. Ben arazi düz olduğu için... Benim akrabamsınız. Evlatlarımın dayısısınız. Sizi liyakatınıza binaen paşa yaptım. Şimdi de liyakatsızlığınız sebebiyle azlediyorum. Eğer göreve iade talebiyle geldiyseniz lüzumu yok. Hünkârım, her zaman her vazifeye talibim. Lakin paşalık için gelmedim. Lütuf buyurursanız surre emini olmak arzusundayım. Sizi bu vazifeye talip olmaya iten sebep nedir? Siyaset işlerinde hatalar yaptım hünkârım. Hem hac vazifesini yapmak hem de surre emini vazifesini layıkıyla yapıp itibarımı geri almak isterim. Çıkınız. İkinci talip de geldi Tahsin Paşa. Bakalım başka kimler talip olacak? Hünkâr. Gerçek Sürre alayının başına kimi getirmeyi düşünüyorsunuz? Allah'ın sadık bir kulunu paşa. Göster bakalım. İşte bu. Pek güzelmiş. Kim giyse yakışır.
Ama en çok da bana yakışır. Ne yaptın abla? Neden yırttın? Bu elbise Naime'nin olmayacak Fehime. Evladım senin de görmeni, bilmeni, tecrübe etmeni isterim ki... ...muazzam haşmetiyle Sure alayının tüm mesuliyeti padişahın omuzlarındadır. Hünkârım, evvelki sene alayın haşmetinden hem ürktüm hem de huzurluydum. Bu seneki huzur da, haşmet de gizli olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Hazırlıklar ne durumda Şeyhülislam Efendi? Hazırdır hünkârım. Kabe'nin örtüsüne gül suyu dökülecek. Gül alırlar, gül satarlar. Gülden terazi tutarlar. Gülü gülle tartarlar. Çarşı pazar güldür gül diye boşa dememişler. Hünkârım, Mescid-i Nebeviye'nin şamdanları hazırdır. Maşallah. Sürrenin keseleri de. Hamdolsun. Kabe'nin kisvesi. İlk Hazreti İsmail aleyhisselam örtmüş. Peygamber Efendimiz Kabe'yi fethettiği vakit sallallahu aleyhi ve sellem bu güzel adetin devam etmesine emir buyurmuşlar. Peygamber Efendimiz bize 3 güzel hediye bıraktı. Kur'an'ı, sünneti ve ehli beytini. Biz bu 3 güzel hediyeyi korumak, bu hediyelere karşılık olarak da kalbimizi imanla doldurmakla mükellefiz. Hünkârım, ben nasıl bir hediye gönderebilirim? Resulullah'a verebileceğin en güzel hediye, kalbini imanla parlatmak olacak. Bolca salavat getirip onun sünnetine teslim olmaktır. Osmanlı'nın gönderdiği bütün maddi hediyeler, Hazreti Bilal radıyallahu anh'ın hediyesine denk değildir. Neydi Hazreti Bilal'in hediyesi? Karaktan'ın güzel gözlü çocuğu. Bir peygamber aşığıydı. İlk ezanı okuyandı. İlk tevhide çağırandı. Peygamber Efendimiz öldükten sonra sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Bilal bir daha ezan okuyamadı. Medine'de duramadı. Şam taraflarına gitti. Yıllar sonra Hazreti Ömer Şam'a geldi. Kudüs'ü fethe hazırlanıyordu. Beraber Kudüs'e girdiler. Peygamber Efendimiz öldükten sonra Hazreti Bilal ilk defa Kudüs'te ezan okudu. Bir gece rüyasında Peygamber Efendimizin sesini duydu. Bu kadar ayrılık yetmedi mi ya Bilal? Bilal duramazdı. Kendini yollara vurdu. Mescid-i Nebeviye'ye vardığında artık baygındı. Gözlerini açtığı vakit karşısında Hazreti Hüseyin ve Hazreti Hasan efendilerimizi gördü. Senden bir şey istesek yapar mısın dediler. Bilal kölenizdir dedi. O vakit ezan oku dediler. Bilal yıllar sonra Medine'de ilk defa ezan okudu. İnsanlar sanki Peygamber Efendimiz yaşıyormuşçasına camiye koştular. Medine'nin sokakları Bilal'in sesiyle çınladı. O efendisine hediyesini vermişti. Güzel Kur'an okumak mühimdir. Buna vesile olana ne mutlu. Allah ondan razı olsun. Gel İsa Efendi. Beni emretmişsiniz hünkârım. Sen hacca gitmek isterdin. Öyle değil mi? Yüzünü o topraklara sürmek isterdin. Her gece rüyamdadır hünkârım. O halde seni daha fazla bekletmeyelim. Surre alayı yola çıkacak. Surre emini sensin. Vazife senindir. Aman hünkârım.
Ben o vazifeye layık mıyım ki? Layıksın. Gönlünle, imanınla, kalbinle bu vazifeye layıksın. Başa şaşırırsın. Size şaşarım hünkâr. Onca talepkar varken siz bu mesele için en layık olanını buldunuz. Bu görev taleple değil, hak edene verilir. Evlatlarım sana bu işin sırrını anlatacaklar. Senin başında olduğun gerçek sürü alayını kimse bilmeyecek. Hac vazifesine gider gibi bir gemiye binip gideceksiniz. İhaneti ortaya çıkaracak sahte sürü alayı, mutat Beşiktaş iskelesinden Üsküdar'a geçecek. Orada konaklayacak. Ne olacaksa o gece olacak. Dualarında bize yer verir misin İsa Efendi? Kalbimde ve duamdasınız hünkârım. Eyvallah. Allah yolunu açık etsin. Gel. Şehzadem beni emretmişler. Surre alayı hazırlanmış. Validem der ki Mehmet Paşa alayın başına geçsin. Pidar Sultan padişah dayımla konuştu mu? Hayır. Mani oldu. Ne oldu? Ne düşünüyorsun? Yok. Yok bir şey. Sabahattin. Hem canını hem hürriyetini bana borçlusun. Hala bana güvenmiyor musun? Babamın müstebit olduğunu bilirim. Ve bununla mücadele etmek isterim. O yüzden bu meselede bir iş varsa bana da söyle. İngilizler. Bize destek oluyor. Bu işler başka türlü olmaz şehzadem. Anla artık. Ahmet Rıza hürriyetçidir. Elinde pek çok imkan varken buradan kaçtı gitti. Hürriyet için yerli inkılabı savunuyordu. Yabancıların desteğini istemiyordu. Şehzadem. Ahmet Rıza'nın hürriyetçiliğinden ne olur? Boşa uğraş onunkiler. Dünya nizamının safında yer almazsan imkanı yok. Bu işler olmaz. Neyse. Bu Surre alayındaki menfaat nedir? Padişah dayım. Dünyadaki bütün kraliyet ailelerini zora sokacak bir vesikaya sahip. Bu vesikayı Mekke'ye gönderiyor saklanması için. İşte bu Surre alayının başındaki kişi bunu pekala İngilizlere teslim edebilir. Mahmut Paşa. Evet. İngilizler bize söz verdi kardeşim. Söz verdiler. Dünyadaki bütün hürriyetçileri kayıtsız şartsız destekleyecekler. Hala. Mahmut Paşa'nın Surre emini olması için dayımı oyunun dışında tutacağım. Hala. Etraf bunca aydınlıkken boşa yanmasın şehzadem. Hünkârım, Sürre emini vazifesine talip olanların listesi. Hamdolsun. Mahalle imamından paşaya kadar her türlü isim var. Maşallah. Pek çok isim var hünkârım. Lakin umur görmüş olanları üst kısma yazdık. Efkaf Nazırı Zeki Paşa.
Postane Nazırı Lütfü Paşa, Mehmet Efendi, Mahmut Paşa, liste uzayıp gidiyor. Evet. Sizlerin de fikrini almak isterim. Bu 4 isim devlet terbiyesi almış, umur görmüştür. Sadrazam Paşa? Hünkârım, Zeki Paşa yaşlıdır. Saatinden endişe ederim. Lakin Mahmut Paşa ve Mehmet Efendi bu işi yapabilecek durumdadırlar. Hünkârım, Mehmet Efendi'nin üzerinde şüphe varken ben Mahmut Paşa'yı tavsiye ederim. Siz ne dersiniz Fuat Paşam? Hünkârım, hüküm sizindir. Listedeki isimlerin hepsi pek kıymetlidir. O halde meydana çıkıp Surre emini olması için Çerkez Mehmet Efendi'yi seçiyor. Surre merasiminde devenin yularını oturtacak. Lakin son kanaatimiz orada belli olacak. Gel kızım. Sultanım. Sultan Abdülaziz zamanında yapılan İngiltere ve Fransa seyahatleri albümü. Orada çekilen bütün fotoğraflar mevcut. Bulmam biraz vakit aldı. Tamam, sen çıkabilirsin. Hint valisinin zevcesi. Bu da Afrika valisinin zevcesi. Daha evvel gördüğüme emindim ben bu broşu. Tam hatırladığım gibi. Seniha Sultan. Acaba sen nasıl kazandın kraliçenin itimadını? Mahmut Paşam, her neyse verin artık havadisi. Acınızın dinmesini beklersek yol alamayız. Bay Lord Conrad, nasıl söylesem... Ben Surre alayının Surre emini olmayı başaramadım. Nasıl olamazsınız? Kim oldu? Mehmet Paşa'yı seçmişler. Çok mücadele ettim. Lakin muvaffak olamadım. Paşa! Sizin çapınız bu kadar mı yani? Ne varmış benim çapımda? Ayrıca benim çapımı ölçmeye çalışacak adamın alnını karıştırırım. Size bir iş veriyoruz. Sizse yaramaz çocuklar gibi karşımıza bahanelerle gelip yapamadığınızı söylüyorsunuz. Yazıklar olsun. Bay Lord Conrad. Sizin karşınızda çocuğunuz ya da hizmetkarınız yok. Ayrıca o elinizin kolunuzun da yerinde durmasını istiyorsanız öyle sallayıp durmayınız. Biz barbar ve bağnaz Osmanlı'yı yıkıp yerine medeni bir dünya kurmak için geldik paşa. Bir heyetin başına geçemeyen insanlarla olacak işler değil bunlar. Attığı kurşunu takip edemeyen adama bizim dünyamızda yer yok. Oynatma elini kolunu! Ortaklığımızdan memnun değilseniz Bay Conrad, evli değiliz ha. Ayrılırız olur biter. Aldığınız işi ya bitireceksiniz ya da biteceksiniz paşa. Surre alayının başına geçemezseniz hünkârınız her şeyi öğrenecek. Eski Sultan Murat'ı kaçırdığınızın tertibini ifşa ederiz. Oğlunuzla birlikte bitersiniz. Bu adamın da yüzü ak hamur. Lakin birazcık menfaatine dokunulunca içi pis çamur. Gene yandın Mahmut. Gene yandın.
İpekçi Osman Baba. Beni Yahudi tebaasıyla tanıştıracağını sanıyordum. İpekçi aslında Yahudidir. Ama bütün namazlarını camide kılar. Sanıyorum Sara buradan kurtulunca direkt Londra'ya gidecektir. Hayır. Bu defa Sara'nın peşini bırakmayacağım. Ne yapacaksın? Parvus'un henüz keşfedemediği bir adam mı buldun? Parvus'un gücü Selanik dağlarına geçmez Ersin. Nasıl yani? Bugüne kadar yaptığın her şeyi, tutkularını, hırslarını bırakıp dağa çıkacaksın öyle mi? Bırakmıyorum. Sana emanet ediyorum. Bak, burası da Papu İbrahim'in dükkanı. Sen kuyumculuk yaptığına bakma. Aslında tefecidir. Galata'nın bütün parası onun elinden geçer. O da Müslüman gözükür. Bu adamlar Yahudi ama Osmanlı tebaasındalar. Sadece Osmanlı değil, aynı zamanda Müslümanlar. Yani öyle gözükürler. Bu adamlardan çok var mı? Hepsini bilemem. İşin hususiyeti de burada. Gerçek sayılarını asla bilemez. Hadi. Liman tarafına gidelim. Sana göstermek istediğim 2 kişi daha var. Ben bu adamları Filistin'de toprak almaları için nasıl ikna edeceğim? Benim selamımı söyle yeter. Eğer sana yardım etmezlerse onların aslında Yahudi olduklarını yayacağını söylersin. Yeter. Sultanım, Buyur Vasfi Efendi. sultanım. Hünkârımız buyurdu. Ne buyurdu? İzdivaç meselesi. Yani sizinle benim izdivacımız. Konuşabilirsiniz dedi. Anladım. Bundan böyle tek amacım sizi bahtiyar etmek olacak. Emin ol. Vasfi Efendi, izdivacımız gerçekleşinceye kadar görüşmemiz münasip değildir. Asla böyle bir talepte bulunmayız. Ben sultan kızıyım. Benim kıymetim ve değerim budur. Yalnız sizden bir şey isteyeceğim. Emredin sultanım. Bu elbiseyi istiyorum. Terzi Ester'den bulabilirsin. Ne olursa olsun o elbiseyi alınız. Emredersiniz sultanım. Baş üstüne sultanım. Müsaadenizle sultanım. Müsaadenizle. Hatice'm. Hatice'm dur. Evvela beni dinle kızım. Ondan sonra ne yapmak istiyorsan yaparsın. Bak kızım. Abdülhamit amcan sana yardım edemez. Sana bu sarayda benden başka kimse yardım edemez. Siz bana ne zaman yardım etseniz ben biraz daha kaybettim. Hatice'm, bana haksızlık ediyorsun. Sizi çırağından kurtarmasaydım orada çürür giderdiniz ve bundan kimsenin de haberi olmazdı. Bir sünepeyle ömür geçireceğimi çırağında çürürdüm daha iyiydi. Kızım. Kızım tamam. Bak, ben öyle demek istemedim. Ne olur beni iyi anla ve bana inan. Ben sizin için çabaladım bunca zaman. Hem madem seni bu vaziyete ben düşürdüm, ben kurtaracağım. Nasıl? Bak kızım. Aşk için zorluk, aşk için muhal, aşk için olmaz yoktur. Eğer sevdanı Naime'nin elinden geri almak istiyorsan, evvela Kemalettin'in devletle olan bağını keseceksin. Ne oldu evladım? Kim oldu Sürre Emini? Dayım. Dayım oldu. Çok şükür. Gitmekten falan bahsediyordu. Bu vesileyle hem itibarını geri kazanmış olur, hem de bu kirli oyunlardan uzaklaşmış olur. Ne oldu, sen niye memnun değilsin? Eğer dayım alaya eminlik ederse ne istikbali kalır ne de itibarı. Ne demek istiyorsun? Tuzak var valide. Tuzak. Ne tuzağı Abdülkadir? Babam önemli bir vesikayı Sure alayıyla beraber icra gönderecekmiş.
İngilizler bu vesikayı Mahmut Paşa'dan ister. Yani alayın emini vesikayı İngilizlere verecek. Kalk gidiyoruz. Her şeyi hünkârımıza anlatacağız. Hiçbir şey yapmıyoruz validem. Ne demek istiyorsun oğlum? Sen dayım ölsün mü diyorsun? Elimizde delil yok. Eğer dayımın kurtulmasını istiyorsak Mahmut Paşa'nın alayın emini olması şart. Dayıma gidelim. Vazgeçirelim. İmkansız. Dayın vazgeçmez. Dayın için bu iş şeref meselesi. Asla vazgeçmez. Bizim başka bir yol bulmamız lazım. Nereye gidiyorsun? Ben bir yol buldum. Selam ağa. Aleykümselam. Kerob'un selamıyla geldim. Ramazan ayında bağırıyor. Ağa uzatma. Kerob'a vergi ödermişsiniz. O verginin cezasını almaya geldik işte. Ne vergisi? Haraç alır. Sana ne oldu Yusuf abi? Ne oldu? Hey gidin Yusuf hey. Şimdi hazine-i hassa-i Hazreti Padişahı'dan 120.375 kuruş Mekke'ye. 170.554 kuruş da Medine'ye surre olarak gönderilmiştir. Yaz paşam. Osmanlı Devleti'nin diğer nazırlıkları, vakıfları ile beraber toplam Haremeyn-i Şerife 3.503.113 kuruş gönderilecektir paşam. Maşallah Tahsin Paşam. Mehmet Paşam, Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olmak öyle kolay değildir. Şimdi, paranın dışında kafur mumu, İspermeçet mumu ve Peygamber Efendimizin kadri şeriflerini aydınlatacak mumlar. Ayrıca buhur, gül yağı, amber, sırça kandiller, halılar, kumaşlar hepsi burada liste halinde yazılı paşam. Paşam bu kadar malzemenin başka şehirlerde temini yok mudur ki payitahttan gider? Vardır tabii. Süpürgedir, süngerdir, kumaştır. Şam'dan, Bağdat'tan, Kahire'den bulunur. O halde neden bunca zahmet paşam? Siz bunu zahmet olarak mı görürsünüz? Biz bunu rahmet olarak görürüz. Payitahtın süpürgecisi, kumaşçısı o mübarek topraklara hizmet ettikleri için bahtiyardırlar. Hizmet edersin millete, yazılır hasene-i deftere. Şimdi paşam, bunların hepsi burada kayıtlı. Siz karşılaştırmalarını, kontrollerini yaparsınız. Ha, bu arada sürre merasiminde mahfil-i şerifi taşıyan devenin yuları sürre emini. Yani sizin tarafınızdan tutulacak. Hünkârımızın huzurundan geçireceksiniz. Hünkârımız sizi emin olarak görürse sizde kalacak. Yok, görmez ise elinizden alınacaktır. Usulü adab budur, bilginize. Hadi kolay gelsin. Sanki biz usul bilmeyiz, usul anlatır. Ne vardı paşa? Sürre alayına muhafızlık edecek askerlerin listesi. Payitahttan çıkışta 50 asker refakat edecek. Eğer sizce münasipse tamamdır paşa. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam Asım Ustam. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk.
Şu zimme defterini çıkarıversene zahmet. Hemen getiriyorum usta. Buyur ustam. Allah günahlarını bağışlasın usta. Amin. Cümlesinin. Hayırlı işler. Güle güle. Sağ olun. Usta, neden o defterin arasına para koydun? Fazla merak iyi değildir Toraman. Sen kendi işine bak. Ama usta, soru sormasam bir şey öğrenemem ki. Beyimizdeki laflara bak. Durumu kötü olan insanlar ihtiyacı olan malları esnaftan borç alır. Bu borçlar da bir deftere yazılır. Ne çok borcum varmış usta. Ne aldın o kadar? Bak evlat. O borç benim borcum değildi. Bu bir hayırdır. Ramazan ayında bir miktar parayla gideriz. Zimme defterinden rastgele bir sayfa seçip oradaki borçları öderiz. Ne biz kime yardım ettiğimizi biliriz, ne de borcu silinen kendisine kimin yardım ettiğini bilir. İnşallah bizim evin borçlarını da rastgele birisi ödemiştir. Bizim hafiyeler nerede? Hiç görünmezler. Devlet işine koşturuyor çocuklar. Hünkârımızın ardını kolluyorlar. Yok ağam. Ömer abi öyle de Yusuf abim kefereyle iş tutuyormuş. Ermenilerle para kazanacakmış. Sen nereden bilirsin bunu Toraman? Ben de hafiye sayılırım artık usta. Bizim de kendi çapımızda bir istihbarat ağımız var. Hadi oradan kerata. Hayırdır? Kolay gelsin. Buyurun efendim. Şu elbiseyi rica edecektim. Maalesef o elbise satılmış vaziyettedir. Benim o elbiseyi almam şart. Saraydan geliyorum. Kaparasını bile aldım. Peki. Kızım beyefendinin istediği elbiseyi hazırlayın hemen. Mahmut Paşa'nın huyudur. Gönüllü olmadığı her işte ayak direr. Surre emini olamamasının sebebi aslında isteksiz oluşu diyorsunuz. Bana göre öyle. Fakat tasavvur ediniz. Mahmut Paşa heyetin başında olmasa da Surre alayına seçilen 50 asker bizim en sadık adamlarımızdır. Ama heyetin başına seçilen paşa bizden biri olmazsa onun da kendine has 10 tane muhafızı olacak. Emanetleri alırken bir çatışma yaşanabilir. Vesikayı alamama ihtimalimiz var. Hakkınız var Bay Herzl. İşi şansa bırakamayız. Mahmut Paşa o heyetin başında olmalı. Sara Hedeya işi ne alemde? O işle Emanuel Karaso alakadar oluyor, hiç merak etmeyin. Neden Emanuel Karaso? Çünkü saraya aşık. Ve aşık bir adam biraz çılgındır, manyaktır değil mi? Sarayı kurtarmak için ondan daha iyisini bulamayız. Bay Parvus bunu duyunca büyük gürültü kopar. Altından kalkamayız. Sarayı kurtardıktan sonra buradan birlikte ayrılacaklar. Yani gözden kaybolacaklar. Emanuel Karaso ve Sara Hedeya. Evet. Nereye gidecekler? Bilemiyorum. Siz nereye? Sanırım Mahmut Paşa'nın kanından önce Sara'nın kanı akacak. Hünkâr, dünyanın çeşitli yerlerindeki hafiyelerinizden jurnaller geldi. Okuyunuz. Hünkâr,
Fransa'da peygamberimize hakaret içeren tiyatro Padişah Efendimiz tarafından yasaklandıktan sonra tiyatro kumpanyası Paris'te tutunamayıp Londra'ya gitmiş deniyor. Kumpanya takip edilsin. Oyunun oynanacağı vaki olduğunda derhal haber etsinler. Başka? Hünkârım, Anadolu'da bir İngiliz şirketi bedava gaz lambası dağıtmaktadır. Şüpheli olduğu için malumatı arz ettik diyorlar. İngilizler hayra iş yapmaz. Akıllarınca gaz lambası dağıtıp milletin gazını bitirip sonra da gaz satmaya gelecekler. Böylelikle bedava dağıttıkları gaz lambasının parasını da çıkartacaklar. Paşa, şirketin Anadolu'daki faaliyetleri durdurulsun. Emredersiniz. Maden nezaretine haber ediniz. Neft ve gazla alakalı bir rapor tertip edeceklerdi. Derhal getirsinler. Emredersiniz. Başka? Hünkârım, Haçeli Müslümanların hacca gitmeleri için önündeki maniler kaldırılmış. Hollandalılar gemilerle Müslümanları cüz'i bir meblağ karşılığında Mekke'ye götüreceklermiş. Haçeliler sokaklarda sizin isminizi haykırarak günlerdir nümayiş yaparlarmış. Dualar ederlermiş. Hamdolsun. Hamdolsun. Başka? Hünkârım, Sevastopol'dan gelen bir jurnal. Bir gemi limana yanaşmış. Mallar Rusya için gümrükten geçirilmiş. Lakin karayolundan 40 adet atlı araba Osmanlı sınırından Atina'ya doğru malları götürürlermiş. Öğrenildiği kadarıyla yükler bakliyatmış. Lakin hafiyelerimiz arabaların yüklerinin silah olduğunu tespit ettiler. Huzuru Hümayun ne emreder diye soruyorlar. Bırakalım mı yoksa baskın verelim mi diye sorarlar. Bana Zaruf'u çağırın. Emredersiniz hünkârım. Kardeş, cepleri doldurmuşsun. Benim değil, emanet. Duydum. Emanetmiş. Emanetmiş de verenler pek gönüllü değillermiş. Kardeş, bizim yolumuz doğrudur. Bizde eğri yürünmez. Ben senin yolundan gitmiyorum artık Ömer. Eğri meğri ama kendi yolumda yürüyorum artık. Gidiyoruz. Nereye? Araçları aldığın adamlara geri vermeye. Araç mı? Ne aracı ya? Benimki bir nevi vergi tahsili. Yusuf, sen de biliyorsun helal değildir o paralar. Aman be! O doğru değil, bu helal değil. Yaşamayalım Ömer. Yaşamayalım. Ölelim biz. Tek Ömer'e kalsın bu dünya. Tek doğru o, tek namuslu o. Ya bak, bir şuraya bak ya. Şu mahalleye bak, her yer çamur. Yolunda yürünmez, evine girilmez bir mahalle burası. Pera öyle mi? Işıl ışıl. Sıkıldım ben artık Ömer, sıkıldım. Neden sıkıldın lan? Böyle yaşamaktan sıkıldım. Sürekli başımda ahlak bekçisi kesilmenden sıkıldım. Ben sadece doğru yaşamaya çalışıyorum. Ha, doğru yaşamak öyle mi? Zeynep'e ümit vermek mi doğru yaşamak? Bu mu oluyor doğru yaşamak? Hadi Ömer işine git ya. Paraları ver. Ömer işine bak. O paraları sahiplerine geri vereceksin kardeşim. Ben senin kardeşin falan değilim lan. Vermiyorum paraları da. Gel al sıkıyorsan. Beni çağırtmışsınız hünkârım. O kadar dil döktüm hünkârım. Lakin silah şirketleri kararlarından dönmediler. Silah satmıyorlar. Otur. Bırak bunları, otur. Bize bir havadis geldi. Rus sınırından
yüklü miktarda gümrüksüz bakliyat girmiş Osmanlı topraklarına. Bakliyatın gideceği yer Yunan Atina'sıymış. Aman hünkârım, bakliyat işte. Onun gümrük vergisi ne kadar olur ki? Bizim derdimiz gümrük vergisi değil. Hafiyelerimizin söylediğine göre arabaların içinde bakliyat değil, silah var. Rus limanında sizin geminizden indirilmiş o yükler. Hünkârım, benim Ruslarla... Konuşma, dinle. Mallara el konulacak. Her ne kadar Rus sınırından girmiş olsa da o mallar senin. Tabii el koyduğumuz malların parasını ödemek isteriz. Lakin aklımıza takılan soru şu. O arabalarda bakliyat mı var, silah mı? Eğer bakliyat varsa biz hepsini alırız. Lakin silah varsa o silahlar Rusya'ya geri gönderilecek. O silahların sahibi cezasını çekecek. Ömür boyu içeride kalacak. Şimdi tekrar soruyorum. O arabalarda silah mı var, bakliyat mı? Bakliyat var hünkârım, bakliyat. O zaman hepsini aldık. Bütün bakliyatları aldık. 40 araba bakliyat. Fiyatı ne olabilir ki, değil mi? Zaten aramızdaki hukuka binaen bir iskonto yaparsınız, öyle değil mi? Tabii hünkârım, tabii. Ben hemen satış sözleşmesini hazırlarım. Artık arabalarda ne varsa gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kullanacağız. Siz hiç merak etmeyin. Hepsini kullanacağız. İngilizler Surre alayına baskın vereceklermiş. Başındaki paşayı da öldüreceklermiş. Bu minval üzerine sözler işitiyorum. Ah Sebahattin. Ben sağlıklı, sıhhatli, ağzının tadını bilen bir paşayım. Ölecek adam değilim. Tamam. İşte sen Surre emini olmadın pederim. Kurtuldun. Seni niye öldürsünler? Lakin kefere dinlemiyor. Benim Surre emini olmamı istiyor. Kabul etme. Olmuyor de gitsin. Her türlü bahaneyi ileri sürdüm. Laf dinlemiyorlar. Eğer Surre alayının başında Surre emini olmazsan Sebahattin'le seni ipe göndeririz diyorlar. Sultan Murat'ı kaçırmaya çalıştığınızı ifşa ederiz. Abdülhamit de sizi kazığa oturtur diyorlar. Vay şerefsizler. Bunlar ne adi, ne aşağılık. Nerede kaldı medeniyet aşkı? He? Hürriyet tutkusu nerede kaldı pederim? Bunlar üstündeyken deveyi överler. İnince de hörgücüne söverler. Ne yapacağız pederim? Vallahi bilmiyorum. İlk defa çok aciz vaziyetteyim. Naçar kaldım. Kabul etmeyeceksin pederim. O heyetin başına geçmeyeceksin. Onlara boyun eğmeyeceğiz. Sebahattin, eğer gitmezsem bizi Maa ile yakarlar. Maa ile. Bu sebepten kendimi feda etmek zorundayım. Gel. Hünkârımız Surre alayı merasimi için teşriflerinizi bekliyor paşam. Tamam, geliyoruz. Hadi git. Bu vakitten sonra geriye dönüş yok. Yapacak bir şey kalmadı Sebahattin. Artık Mehmet Hacca, Mahmut Paşa zindana. Sen ne diyorsun pederim? Hadi gel gidelim, hadi gel. Abdülkadir Efendi, ne istibdada boyun eğeceksin, ne de hürriyet için zulmedeceksin. Şehzadem, Surre merasimi başlıyor. Geliyorum.
Paşa. Seni zindana süreceğim. Ama Mahmut Paşa'yı mezara. Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Ah nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldı dağlar başında. Allah Allah göçtü kervan kaldı dağlar başında. Sultan-ı Mahrumen, Halife-i Ruhi Zemin, Abdülhamid Han Hazretleri, el muzaffer daima, aleyke Abdullah, aleyke Abdullah, uğruna açık olsun, ikbali efsun olsun padişahım, ömrü devletinle bin yaşa. Maşallah, maşallah, mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. İstirahat-ı Hümayun padişahım, devletinle bin yaşa. Hünkârım, sandıklar emrettiğiniz gibi içi boştur. Asıl hediyeler emin ellerdedir. Hollanda belgesi kutunun içinde kilitli. Şu yakınızdaki broş nereden geldi demiştiniz? Mahmut Paşa'mın hediyesi. Seniha Sultan. İngilizlerle olan irtibatınızı ortaya çıkaracak muazzam bir delil oldu bu broş. Bihter kadın, vallahi ne demek istiyorsunuz hiçbir şey anlamıyorum. İhanetin nişanını diyorum. Yakanızda taşıyorsunuz. Şşş! Mahfili Şerif deveye yüklendi. Tören başlıyor. Ferman Ferma Abdülhamid-i Sani Hazretlerinin emridir. Saadetli, devletli Mehmet Paşa, sürre eminliği takdimi teşrifatına başlasın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Vazifeyi verene teşekkür. Bizi var edene bin şükür. Ömrün uzun olsun sultanım. Hünkârım. Emanetin emin olmasını isterim. Dayım Mehmet Paşa'nın hesabına Saray Hedaya tarafından yollanan paranın vesikası. Vazifeden azledildiniz. Çerkez Mehmet Efendi. Yeni surre emini Mahmut Paşa'dır.
kutunun içindeki emanet şerefinizdir Mahmut Paşa. Allah ömürler versin hünkârım. Allah ömürler versin. Allah ömürler versin. Hünkârım bağışlayın. Görevi Mahmut Paşa'ya niye verdiniz? Mehmet Efendi imtihanı geçemedi. Paşa. Mahmut Paşa'nın imtihanı ise daha yeni başlıyor. İşte şimdi kellemiz gitti Sebahattin. Ben ki hayat boyu kendime baktım. Bedenime baktım. Yediğime, içtiğime dikkat ettim. Lakin buraya kadarmış. O kadar fasulyeden, kevgirden adam varken boşu boşuna ben öleceğim. Yazık yahu bana. Göz göre göre ölüme gidemezsin pederim. Mücadele edeceğiz. Ne yapabiliriz ki Sebahattin? O Konrad denen züppeye gideceğim. Lüzum ederse silah çekeceğim. Pederime verilen emri geri çekin diyeceğim. Hadi inşallah. Hadi inşallah. Bana güven pederim. Hayırdır Bihter kadın? Beni görmek istiyor musunuz? Bütün harem fellik fellik beni aramış. Kızların mübalağasıdır o. Ben sadece Zülfet Kalfa'ya söylemiştim. Neyse. Nedir mesele? Meselemiz çok. Mesela bu dünyaya karşı hırs ve tamah içinde olmamız. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünyaya bağlanmamız. Tabii bunlar kişinin kendi nefsine alakadar eder ama ihanet öyle değil. Bihter kadın, Allah aşkına hiç güzel lafınız yok mudur sizin? Vardır. Onları da güzel günler için saklarım. Bakın bu albümde İngiliz sömürge valilerinin eşlerinin resimleri var. Açıkçası ben böyle resimlerle pek alakadar olmuyorum. Yo, bence çok alakalı sizinle. Çünkü her birinin üzerinde sizin broşunuzun aynısı var. İngiltere Kraliçesi itimat ettiği ailelere hediye edermiş bu broşu. Siz ve aileniz bu itimadı nasıl kazandınız Seniha Sultan? Emanetiniz Bay Karasu. Bu da senin emanetin dostum. Az kaldı boğulacaktım. Hem sıkıntıdan hem sıcaktan. Sen niye gülüyorsun Karaso?
Yıllar evvel İpekliler, inciler içinde kaçmıştın benden. Şimdi ise bir eşkıya battaniyesinde geri geliyorsun. Rica ederim sinirlerimi bozma. Ne yapacağımızı söyle. Bir daha yakalanırsam kendimi öldüreceğim. Limana gidiyoruz Sara. Gemiyle kaçacağız. Payitahttan kaçtık diyelim. Parvus'tan nasıl kaçacağız? Bana onun bir sırrını söyle. Her şeyle al aşağı edeyim onu. Hadi Sara. Ya aşkımızın peşinden gideceğiz ya da ömür boyu esaret. Benim sana inanmamı mı istiyorsun? Pekala. Manastır'da bir ev var. İdadi'nin arkasındaki sokakta 5 numara. Evde bir sandığın içinde Abdülhamit'in ve Parvus'un sırları var. O sandığa ulaştık mı Parvus'u mezara gömdük demektir yani. Pek değil. Peki Abdülhamit? O hiç değil. Ama Abdülhamit o sandığı bulursa Parvus'u mezara gömebilir. Hey dostum! Nereye gidiyorsun? Limana gidiyoruz demiştim sana. Sultan Abdülhamit Han'ın sizi öylece bırakacağını mı sandınız? Sen ne yapıyorsun be adam? Oo Sebahattin, hoş geldin. Seni görmek ne saadet. Buyur otur. Hünkârım, burada böyle bekleyeceğimize Mahmut Paşa'nın da başında olduğu alayı takip ettirseydik. Siyasetin iki hususu vardır paşa. Merhamet ve adalet. Merhamet kalkandır. Adaletse kılıç. Ben o alayın peşinden ordu da gönderebilirdim. Lakin o vakit hainler ihanetinden vazgeçerdi. 1000 şüphe bir delil etmez paşa. İhanetten nasıl emin olacağız hünkârım? Kendileri söyleyecekler. Saldırıya uğradık diyecekler. İhanetin ortaya çıkacağı vakit işte o vakit. Hünkârım, Surre alayıyla alakalı 2 asker huzura çıkmak ister. Gelsinler. Anlat bakalım. Hünkârım, bağışlayın. Surre alayına bir saldırı oldu. Emanetleri aldılar. Askerlerimiz öldü. Paşanın... Yeter! Tahsin Paşa. Bana derhal Mahmut Paşa'yı getirin. Kılıç kınından çıkmıştır. Bundan böyle hakim de, hüküm de, cellat da bizzat benim.